Herkese merhaba, ben peyzaj mimarı Sultan Aras. Mimarlar için Google Earth kullanımı üzerine bir oynatma listesi hazırlamaya karar verdim. Çalışma arazisinin çevresi ve içerisinde bulunan öğeler, tasarımı gerçekleştirirken kale alınması gereken en önemli etmenlerdir. Fakat bazen araziye fiziki olarak gidemeyebiliyoruz. Bu sebeple de İşimizi Google Earth gibi platformlar yahut da programlar üzerinden halletmemiz gerekiyor. Bu bağlamda en yaygın olarak kullanılan yazılım elbette ki Google Earth. Arazinin sınırlarını belirleyebiliyoruz, metrekaresini ölçebiliyoruz, çevresini ölçebiliyoruz, tesviye eğrilerini çıkarabiliyoruz. Elbette ki ihtiyaçlara göre daha nicesini karşılayabilen bir yazılım. Ben özellikle Google Earth'e proje arazisini ölçekli bir şekilde AutoCAD'e aktarırken ihtiyaç duyuyorum. Mimarlık fakültelerinde öğrenciyseniz bizzat fiziki olarak çalışma arazilerine gidemeyebiliyorsunuz. Bu sebeple de bildiklerimi sizinle de paylaşmak istedim. Bu oynatma listesi birkaç videodan oluşacak. Küçük bir oynatma listesi olacak. Umarım sizlere faydalı olur. Haydi başlayalım. Öncelikle bahsetmem gereken Google Earth'ün sürümleri. Bir web sürümü mevcut, 2 ise masaüstü sürümü. Bizim ihtiyaçlarımızı masaüstü sürümü daha iyi karşılıyor. Bu sebeple de onu indirmenizi tavsiye ediyorum. Ki zaten oynatma listesindeki bütün videolarda masaüstü sürümünden ilerleyeceğim. Google Earth'ü indirebilmek için Google'a geliyoruz ve Google Earth Download yazıyoruz. Earth sürümleri şeklinde bir başlık karşınıza çıkacak. Oraya tıklıyoruz. Ardından da açılan sayfada Google Earth Pro masaüstü yazan ikona tıklıyoruz ve bizi başka bir panele yönlendiriyor. Burada Earth Pro masaüstü sürümünü indir diyoruz ve masaüstü sürümünü indiriyoruz. Zaten kolay bir kurulumu var. Açılan exe dosyasına çift tıklayarak masaüstü kurulumunu tamamlayabilirsiniz. Açtığınız zaman da tıpkı benimki gibi bir arayüzle karşılaşacaksınız. İlk videomuzda Google Earth'ün arayüzünü tanıyacağız ve proje arazimizin sınırlarını oluşturacağız. Bu sebeple de küçük ve çevresi düz olan bir proje arazisi seçtim. Proje arazisinin şeklinin yahut da büyüklüğünün anlatacağım şeylerin önüne geçmesini istemedim. Çalışma alanını çok iyi bildiğim bir şehir olan Erzurum şehrinden seçtim. Şimdi çalışma alanına gideceğiz. Bunun için yerler panelindeki çalışma alanı katmanına 2 kez tıklayacağım. Öncelikle birazcık arayüzümüzü inceleyelim. Ardından çalışma alanını nasıl işaretleyip hızlıca erişim sağladığımı sizlere de göstereceğim. Google Earth'ün arayüzünde dikkat etmemiz gereken zaten birkaç panel var. Birincisi yerler paneli. Burada yapmış olduğumuz bütün çalışmaları göreceğiz. Eklemiş olduğumuz bütün öğeleri yine aynı şekilde göreceğiz. Bazen bu panelin boyutu bizler için yetersiz kalabiliyor. Katmanlar paneline gelip bir kez tıklarsanız katmanlar paneli küçülecektir. Bu sayede de yerler paneli uzayacak ve bize daha çok yer açılacak. Aynı şeyi yerler paneli içinde yapabilirsiniz. Üzerine bir kez tıkladığınızda katmanlar paneli daha da uzayacaktır. Diğer panelimiz ise katmanlar paneli. Katmanlar panelinde birçok seçenek mevcut. Bunların hepsini aktifleştirerek neler olduğunu görebilirsiniz. Zaten açık bir şekilde de kenarlarında yazıyor. En önemli seçenek arazi seçeneği. Eğer bu seçeneğiniz aktif değilse sağ alttaki yükseklik bilgisini göremiyorsunuz. Ben arazilerde gezindikçe yükseklik bilgisinin değiştiğini görüyorum. 1973, 74, 75, 76 vesaire. Eğer ki arazi seçeneği kapalı olsaydı burada 0 yazacaktı yahut da hareketsiz bir şekilde kalacaktı. Bu sebeple de katmanlar panelindeki arazi seçeneğinin aktif olması çok önemli. Diğer önemli kısımsa yukarıdaki araç barımız. Burada birçok aracımız mevcut fakat ben belli başlı olanları kullanıyorum. En önemlilerinden bir tanesi Raptiye aracı. En başta yer alan sarı Raptiye şeklindeki araç benim yerimi işaretlememi sağlıyor. Bu sayede ben dünyanın neresinde olursam olayım yerler panelindeki katmanıma 2 kere tıkladığımda oraya hemen ulaşıyorum. Nasıl yaptığımı da göstermiş olayım. Bir kere tıkladığımda gördüğünüz gibi bir atsız yer işareti ekledi. Bunu tutup istediğim yere taşıyabilirim. Örneğin buraya taşıdım. Ardından açılan panelde at kısmına istediğim ismi yazıyorum.
Buraya da çalışma alanı 2 yazalım. Tamam'a tıkladığımda çalışma alanı 2 yerleştirildi ve benim yerler panelime geldi. Eğer ki birkaç arazide aynı anda çalışıyorsanız bu katmanlar arasında hızlıca değişim yapabiliyorsunuz. Şimdi çalışma alanı 1'e gideceğim. Çalışma alanı 2'ye gideceğim. Birbirlerine birazcık yakın oldukları için çok bir fark göremedik. Örneğin şurada bir tane raptiye ekleyeyim tekrardan. Çalışma alanı 3 diyelim mesela buna da. Ben şimdi çalışma alanı 2'ye gideceğim. Gördüğünüz gibi hemen beni çalışma alanına yönlendirdi. Bahsettiğim gibi çalışma alanları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Oluşturduğunuz gereksiz öğeleri temizlemek için klavyeden Delete tuşuna basmanız yeterli. Katmanı seçtim ve klavyeden Delete tuşuna bastım. Silmek istediğinizden emin misiniz diyor. Tamam diyorum. Ardından aynı şeyi çalışma alanı 3 için de gerçekleştiriyorum. Yeni bir yerlerim kısmı oluşturdu. Bunun da içinin boş olduğunu görüyorum ve bunu da yine silebilirim. Sadece mouse'la hareket ettirmenize gerek yok böyle bu alanları. İsterseniz klavyeden A, D, S ve V tuşlarıyla da yönlendirebilirsiniz. Yahut da ok tuşlarını da yine kullanabilirsiniz. Diğer bir çok önemli kısa yol klavyedeki R tuşudur arkadaşlar. Ben R tuşuna bastığım zaman beni kuzeye çeviriyor ve direkt tepeden bir görünüş veriyor kuş bakışı olarak. Şöyle baktığınız zaman mesela birazcık çapraz duruyor. Arazinin yamuk olduğunun farkındayım. R tuşuna bastığımda kuzeye döndüm ve ayrıca tepeden kuş bakışı olarak bakıyorum şu anda. Bunu göster paneli altında sıfırla seçeneğinden yatırma ve pusula diyerek de yapabilirsiniz. Fakat daha kısa olması için klavyeden R tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Şimdi diğer araçlarımıza da bir göz atalım. İkinci önemli aracımız arazimizin sınırlarını çizeceğimiz çokgen aracı. Birazdan bunu da göstereceğim zaten. Üçüncü en önemli aracımız yol ekleme aracı. Biz bununla tesviyelerimizi çizeceğiz arkadaşlar. Burada birkaç tane daha araç var fakat ben hiçbirini kullanmadım. Gerek duymadım. Sizler inceleyerek ne olduklarını öğrenebilirsiniz. Ardından zamanda geriye gitme aracımız var. Ben buraya tıklayarak alana ait eski görüntüleri elde edebiliyorum. Burada ben 1985'e kadar görüntü olduğunu görüyorum. Hemen yanında da güneş sembolü var bir tane. Bu aracı da güneşin ışınlarını yönetmek için kullanıyoruz. Ve diğer en önemli aracımız görüntüyü kaydetme aracı. Buraya tıkladığımız zaman elde ettiğimiz son görüntüyü kaydedeceğiz ve ardından da AutoCAD'e ölçekli bir şekilde aktaracağız. Şimdi dilerseniz çokgen ekleme aracıyla başlayalım. Raptiye aracını anlatmıştım. Yer işaretleme aracı. Şimdi ikinci en önemli aracımız çokgen ekleme aracına geçelim. Çokgen ekleme ikonuna bir kez tıkladığımda bana bir panel açacak. Tıpkı yer işareti ekleme aracında olduğu gibi. Ardından alt kısmına istediğim ismi verebilirim. Ben buraya çalışma alanı sınırları diyeceğim. Daha sonrasında stil renk kısmına geldiğimizde burada bizim renk tercih edebilmemiz için bazı parametreler sunuyor. Çizgiler başlığı altında renk kutucuğuna tıkladığımda karşıma istediğim rengi seçebilmem için bir palet çıkıyor. Kırmızı rengini seçtim. Şu taraftan da birazcık koyulaştırdım. Tamam dedim. Çizgimin kaç genişliğinde olması gerektiğini de yine ben belirliyorum. Buradan 3 dedim. Saydamlığını %100 tutuyorum çünkü sınır çizgilerimin net olmasını istiyorum. Bir de alan kısmı var. Burada da renk kutucuğuna tıklayıp farklı bir renk seçeceğim. Örneğin daha pembemsi bir kırmızı olsun. Şöyle. Tamam dedim. Ve şimdi saydamlığını %50 yapıyorum. Çünkü bu benim alanımın dolgu rengi ve benim alanımın içindeki şeyleri görmemi engelleyebilir. Bu sebeple de birazcık saydamlaştırıyorum.
Burada doldurulmuş dış çizgili, dış çizgili dolu seçenekleri var. Eğer dolu derseniz dışarıdaki çizgiyi almayacak, sadece içerideki dolguyu gösterecek. Dış çizgili derseniz içerideki dolguyu almayacak, sadece dış çizgiyi gösterecek. Doldurulmuş artı dış çizgili derseniz her ikisini de verecektir. Bunu seçiyorum ve ölçümler paneline gidiyorum. Ölçümler panelinde bana çevre ve alan bilgisi veriyor. İkisini de metreye çeviriyorum. Bu sayede hem alan hem de çevre bilgisini görebileceğim. Şimdi çalışma alanımın sınırlarını çizmeye başlayabilirim. Paneli birazcık kenara alıyorum. Burayı da birazcık yakınlaştırıyorum. Ne kadar hassas bir çizim yaparsanız o kadar doğru çıkacaktır verileriniz. Sağ köşeye bir nokta bıraktım. Benim aktif noktam her zaman koyu mavi renkte gözükecek. Örneğin diğer köşeye gelip nokta bıraktığım zaman buradaki noktam kırmızıya dönecek ve buradaki noktam maviye dönecek. Aynı şekilde buraya geldiğimde buradaki noktam ve buradaki noktam kırmızı oldu. Aktif olan noktam mavi oldu. Aynı zamanda üzerine gelip durduğumda bir el işareti çıkacak ve bu benim noktayı istediğim yere taşımamı sağlıyor. Bu sayede de yanlış bir çizim yaptıysam o noktayı taşıyabilirim. Aktif noktayı silmek için de klavyeden Delete tuşuna basabilirsiniz. Fakat öncesinde koyu mavi renkte olduğunu netleştirin, ardından Delete'e basın. Çizmeye devam ediyorum. Kabataslak bir çizim gerçekleştirdim. Şimdi çevre bilgimi de kontrol edeceğim. 211 metrelik bir çevre ve alan bilgisi de 2831 metrekare. Şimdi çizimimi birazcık daha hassaslaştıracağım. Burada dairesel bir alan var. Daireselliği sağlamak için daha fazla nokta atmanız gerekiyor. Şu anda benim aktif olan noktam burası. Önceki noktayı aktifleştiriyorum. Gördüğünüz gibi koyu mavi oldu. Daha sonrasında nokta atıyorum. Bunu tutup taşıyorum. Sonrasında bu noktayı aktifleştirip buraya bir nokta daha atıyorum. Burada birkaç tane fazla nokta attım yanlışlıkla. Şimdi bunları Delete'e basarak sileceğim. Tıkladım, aktif oldu. Delete'e bastım, sildim. Burada tek bir noktam kaldı. Onu yerleştiriyorum şöyle. Ardından şuraya da bir nokta atacağım. Bu şekilde çizimimi tamamlamış oldum. Şimdi çevreye bakıyorum. 213 metre ve alana bakıyorum. 2890 metrekare. R tuşuna basarak alanımı bir de kuş bakışı olarak gözlemliyorum. Şu anda hem sınır çizgilerim hem de dolgum birbirine çok yakın renkler. Bunu istemiyorum. Bu sebeple de dolgu rengimi tekrar değiştireceğim. Bunun için stil renk seçeneğine geliyorum ve alanımın rengini böyle biraz daha sarımsı bir şey seçiyorum. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi hemen değişti. Burada yapmış olduğunuz bütün değişiklikler buraya da işlenecektir. Tamam diyorum. Şimdi eğer ki tekrardan panelimi açmak istiyorsam yapmam gereken çokgen sembolü olan katmana gelip sağ tıklayıp özellikler demek. Bu sayede panelimi tekrar açıp istediğim değişikliği yapabilirim. Zaten paneli açar açmaz noktalarda tekrardan görünür hale geldi. Tamam dediğimde noktaları artık göremiyorum. Bu şekilde ilk videoyu tamamlamış olduk ve çok değerli bilgiler öğrendik diye düşünüyorum. İkinci videoda tesviye eğrilerinin nasıl çizildiğine dair bir çalışma gerçekleştireceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın, hoşça kalın.